İlk çalışmamız nazo kubbe. Önce bu nasıl ortaya çıktı bir ön bilgi olarak sizlere onu aktarayım. Bir gün Eminönü'nde malzeme alışverişi sonrasında yorgunluk atıp çay içmek için mola verdim. Bildiğiniz gibi o tarihi doku tam ihtişamıyla önümde duruyordu. Camilerin üzerinde bir sürü irili ufaklı kubbe ilgimi çekti ve onlara odaklandım. Dedim Allah'ım ben bunları boncuklarla nasıl çalışabilirim diye düşünmeye başladım. Bir yandan çayımı yudumlarken bir yandan da kafamda oluşanları not ediyordum. Kendimi o kadar kaptırmışım ki ne kadar süre geçtiğini hatırlamıyorum. Sonrasında yolda ve evde iyicene şekillendi ve çalışmaya başladım. Şu anda bu çalışmayı kapamalarda ve püsküllerde kullanıyorum. Şimdi sizlere kullanacağımız malzemeleri aktaracağım. İlk başta sizlere sizin için hazırladığım ham, yani daha hiçbir şekilde kullanmadığım kubbeleri göstereyim. Bunlar. Bakın iç tarafı da böyle. Bunları isterseniz böyle birbiriyle birleştirerek boncuklarla kolye ucu yapabilirsiniz. Kristallerle birleştirdiğinizi düşünün. Veyahut da şu şekilde yine kolye ucu olarak uzun kolyelerde kullanabilirsiniz. Veya küpe olarak kullanabilirsiniz. Veya tek başına yine bu altından saçaklar, boncuklar sallandırarak yine küpe olarak veya kolye ucu olarak kullanabilirsiniz. Çeşitli yerlerde bunu kullanma şansınız var. Yine veya mesela kolyelerde ara malzeme olarak hani bunu aralara koyarsınız. Yan taraflarına boncukları dizebilirsiniz. Ya da metal boncukları, iri metal boncukları dizebilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz nitelikte bir çalışma bu. Benim kullandığım yerleri göstereyim size. Daha birçok yerde kullandım da şu anda elimde olanlar bunlar. Örneğin bakın bu bilezikte, kolyede kapama. Ben bunları kolyelerde de aynı şekilde kullanıyorum. Şu şekilde. Bakın hem kullanımı da çok kolay. Şu şekilde böyle kapama olarak. İsterseniz bunu bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Bakın. Yani ayrı bir güzelliği var. Kolyelerde ve bileziklerde kapama çok önemli arkadaşlar. Ona özen gösterelim. Burada da yine aynı şekilde. Bakın bunlar bizim boncuklarımız. Yani çekten gelen kum boncuklarla yaptığım kubbe bu. Yine aynı şekilde bunu kapamasını yaptım. Çok kolay, kullanışlı. Aynı zamanda da zarif bir kapama oluyor. Bunu yapabilirsiniz. Tekrar mesela püskül dediğim gibi ördüğünüz hapishane uçlarına veyahut da başka bir şekilde de kullanabilirsiniz. Yani illa hapishane ucu olmak zorunda değil. Bunu tek başına da mesela bir kolye ucu olarak kullanabilirsiniz. Bunu yine küpe olarak dizayn edebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Evet. Daha ileriki derslerimizde bunların nasıl yapıldığını, püsküllerin de nasıl yapıldığını gösteririz. Tabii sizlerin talepleri doğrultusunda ilerleyeceğiz zaten. Şimdi neler gerekli onları geçelim. Evet. Eğer bulabilirseniz 11.0 bakın 11.0 toho boncuklar bulabilirseniz iyi olur. 2 çeşit. Ama yok bulamazsanız bizim çek boncuklarımıza ipe dizili olacak arkadaşlar. Ve düzgün olanları tercih etmenizi istiyorum. Çünkü şablon oturmuyor. Ve istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ayrıca çok fazla içinden geçileceği için biraz da iri delikli olmasına dikkat edelim. Bunlar evet. Sonra misina
İple bu çalışma olmuyor arkadaşlar. Denedim, olmuyor. Hatta Fireline'la da olmuyor. Evet, misina bunun için, bu çalışma için ideal bir malzeme. Ben 16 milimlik misina kullanıyorum. 0,16 milim. 2,9 kilograma kadar taşıyabiliyor. Bu bütün balıkçı malzemelerinde var bu marka. Ve gerçekten çok sağlam bir marka. Mümkün değil koparmanız. 16 milim. Neden 16 milim? Ya diğer çalışmalarda da kullanabilirsiniz bu misinayı. 20 milim bayağı bir kalın geliyor. Özellikle bizim bu çek boncuklarında birkaç kere geçtikten sonra zorlanmaya başlıyorsunuz. 16 milim misinayı bulursanız çok iyi olur. Bulamazsanız 20 milimle çalışırız ama gerçekten zorlanırsınız. Artı ince bir boncuk iğnesi, mümkün olduğunca ince. Bu DMC'nin iğneleri var, onları alabilirsiniz. DMC'nin ince boncuk iğneleri var, onları kullanabilirsiniz. İki renk boncuğumuzu aldık. Evet, şimdi ilk etapta 4 kum alıyoruz. 4 kum aldık. Bakın. Evet. Getiriyorum. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar ilk aldığım boncuktan geri dönüyorum. Tek bir tanesinden. Bir tanesinden. Bakın. Geri dönüyorum. Evet. Bu pozisyonu alacağız. Şu. Bu şekilde olacak. Şimdi 2 tane alıyoruz. 2 tane alıyoruz. Buradan tam bu çıktığımız boncuğun, bakın tam bu çıktığımız boncuğun karşısına giriyoruz. Bir tane, ya aradaki bir taneyi atlayacağız. Evet. Şu. Böyle tutuyoruz yine. Tutmalar çok önemli arkadaşlar. Elimizle misinayı. Evet, ona iyi bir şekilde hakim olmamız gerekiyor. Diğer ucu da kesmedim. Diğer ucu da kesmedim. O da önemli. Şimdi 2 tane daha alıyorum. 2 tane daha alıyorum. Bunu da bu ilk çıkmış olduğum, dönmüş olduğum boncuğun içinden giriyorum. Bu şekilde. Evet. Girdim, çevirdim. Bakın şöyle bir pozisyon. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu 2 tane almıştık ya, onların içinden pas geçiyorum. Merdiven yapacağım, basamak yapacağım. Bakın geçiyorum yavaş yavaş. Evet. Şimdi basamak yapacağım. Bir tane alıyorum. Evet. Bu gene bu ikisinin içinden, ikinin içinden geçiyorum. Şöyle. Şu. Sonra bir tane daha alıyorum. Karşı tarafın basamağını yapacağım. Bakın. Şu ikisinin içinden şöyle bakın geçiyorum. Yavaşça. Evet. Oturtturdum. Şimdi bakın bu basamaklara gelmem gerekiyor. Üst duvarı örebilmek için. Basamağa geldim. Evet. Evet ve 3. sıradayım arkadaşlar. 2 tane bakın 2 basamağım var ama 3. sıradayım. Şimdi bir tane renkli boncuk koyacağım araya. 2 3 alıyorum. Bakın. Şimdi bu karşıki basamak yapmıştık ya. Onun içinden bakın o basamağın içinden geçiyorum. Geçtim. Yine böylece duruyor bu.
elimle misineye hakim oldum yine. Tekrar karşısı için de aynı şekli veriyoruz. 3 tane alıyorum. Bakın bu sefer yine bu basamağın içinden geçiyorum. Evet, şöyle geçtim. Böyle geçtim. Şimdi sıra basamakta. Basamak yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3'ünün içinden pas geçiyorum. Pas geçiyorum. Evet. Bir tane boncuk alıyoruz. Basamak boncuğu bu. Bir tane. Ve karşıdaki 3'ün içinden yine geçiyoruz. Şuradan. Bakın bu bir basamağımız tamam. Şimdi tekrar bir tane alıyorum. Bu sefer bu 3'ün içinden bana doğru bakanın içinden geçiyorum. Şöyle geçtim. Evet. Şimdi duvarı koyabilmem için her zaman basamakta olmam gerekiyor. Şu. Bu şekilde. Burada 3 boncuk var. 1, 2, 3. Şimdi burayı 4 diyeceğim. Burayı da 4 diyeceğim. 4'leyelim. Bir tane. Evet. Ve araya 2 tane de krem koyacağım. Siz bunu isterseniz dümdüz de yapabilirsiniz. Evet, şimdi buradan yine basamağa geliyorum. Basamaktayım. Evet. Düzelttik. Evet arkadaşlar. Yine hemen elim hakim oldu misineye. Şimdi buraya da yine 1, 2 ve 1. Bunu yine basamaktan çıkıyorum. Karşı basamaktan. Çıktım. Evet. Şimdi sıra neydi? Sıra basamak yapmakta. Onun için mutlaka 4 tanenin içinden geçiyorum. 4 tanenin içinden geçiyorum. Böyle. Bu 4'ün içinden geçiyorum. Çektim. Evet, yerleştirdik. Şimdi araya basamak koyacağım. Bir tane alıyorum. Evet. Bu 4'ün içinden geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir taneyi aldım. 4'ün içinden geçiyorum. Evet. Şimdi gene bu tarafa bu sefer basamak yapacağız. Tekrar alıyoruz. 1. 4'ün içinden geçeceğim. Karşıdaki. 4'ün içinden geçiyorum. Evet. Şimdi ne demiştik? Mutlaka basamakta olmam gerekiyor. Şimdi basamağa çıkıyorum. Çıktım. Ve şimdi 5. sıradayım arkadaşlar. 5. sırada araya 3 tane kum koyuyorum. Yani farklı kum demek istedim. Şimdi bunu bakın. Bunun gibi. Ne yapacağız? Basamaktan geçiyoruz. Düz. Evet. Bu. Buradan arkadaşlar tekrar aynısını bu tarafa yapacağız. Evet. Aldım yine aynı sayıda boncuklarımı. Basamaktan geçtim. Evet. Şimdi basamak yapma zamanı. Evet. İçinden geçiyoruz, değil mi? Öyle. Görün. Evet. Yine hemen misinaya hakim olalım. Evet. Bir tane basamak boncuğu aldım ve
Şu şekilde. Böyle hepsinin içinden geçeceğim. Basamak boncuğu aldım. Koyuyorum. Evet. Şimdi bir tane de bu tarafa yapacağız. Evet. Bir tane de bu tarafa yapacağız. Evet. Ve ne dedim? Basamak boncuğunda olman gerekiyor. Çıkıyorum. Basamaktayım. Şimdi ara boşluğu dolduracağım. 6. sıradayım. 1, 2, 4 beyaz koyduk araya. Evet. Bakın buradan çıkmışım. Karşı taraftan yine yerleştiriyorum bunları. Evet. Şu şekilde. Gene hemen elimle hakim oldum. 1, evet. Şimdi arkadaşlar yine basamaktan çıkıyorum. Evet. Buradan sonra istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu. Ben burada altılı yaptıktan sonra 6 tane yaptıktan sonra bırakacağım. Başa döneceğim şimdi. Peki nasıl başa dönüyorum? Şimdi içinden komple pas geçiyorum. Bunu basamak yaparak da bırakabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani tekrar birer basamak yapıp bırakabilirsiniz. Ama böyle de bırakabilirsiniz. Ben şimdi böyle bırakacağım bunu. Evet, şimdi buradan bakın onun içinden geçtim, pas geçtim. Tekrar altındaki sıradan, bakın altındaki sıradan geçiyorum. Aynı zamanda şimdi geldim ya böyle. Şuradaki onun altındaki basamaktan aşağı iniyorum. Çeviriyorum. Evet. Şimdi bu şu dörtlüden hepsinden birden geçiyorum. Maksadım aşağı inmek. Evet. Kesinlikle böyle inmeyeceksiniz. Bu şekilde ineceksiniz. Evet, bu böyle. Tekrar döndürüyorum arkadaşlar. Bir alt sıraya. Bakın buradan. Evet, geçtim. Şimdi basamaktayım. Şu basamağa giriyorum. Evet. Döndürüyorum. İkinciye. Yani şu şekilde. 2'ye geldim. Çıktım. Ve şimdi burada pardon. Burada 1'e giriyorum. Şuna. Tamam. Şimdi ikinci yaprağımızı yapacağız. Her seferinde aynı bu şekilde turlayarak aşağı ineceğiz. Peki ikinci yaprağımızı nasıl başlıyoruz? Şimdi yani sanki ilk yaprağı yapar gibi yapacağız. İlk yaprağı ne yapmıştık? 4 tane boncukla başlamıştık, değil mi? Şimdi sanki diyorum ki ben bir tanesini almışım. Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü boncuğumu alıyorum. Hatırlarsanız ne yaptık? İlk boncuktan geri dönmüştük. Yine ilk boncuktan geri dönüyoruz. Bakın 4 tane boncuk oldu. Evet. Çekiyoruz. 4. Bakın bu dörtlendi. Şimdi arkadaşlar bunu aldıktan sonra ne yapmıştık? İkili yapmıştık, değil mi? Gene burada da 2 tane alacağız. 1, 2. 1, 2. Ve ikilinin basamağı bu oluyordu. Bir tane atlıyoruz. Buraya giriyoruz. İkilinin basamağı. Evet. Yerleştirdik. Elimizde hakim olalım yine. Şimdi 1, 2 alıyoruz. Yine birinciden çıkıyoruz arkadaşlar. Yine ilk basamaktan çıkıyoruz. Tamam. Evet.
Bundan sonra basamakta sıra. Basamak yapacağız arkadaşlar. Çıktım ya, ne yapacağım? İkisinden pas geçeceğim. Geçiyorum. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi buraya basamak boncuğumu koyuyorum. Bakın koydum. Bundan pas geçiyorum. Şimdi eğer burası olmasaydı ben ne yapacaktım? Bir boncuk alıp buraya basamak yapacaktım, değil mi? Diyorum ki buradan alıyorum. Bu boncuğu alıyorum. Şurada aradaki ikinci boncuğu alıp aynı zamanda son yaptığım yaprağa basamak yapıyorum arkadaşlar. Onu yani ortak kullanıyorum. Öyle diyeyim. Şimdi döndürdüm. Bakın bunu böyle duruyordu. Döndürdüm. Bu iki taneyi tutmadığı için onları da tutturacağız. Şimdi nasıl? Pas geçeceğiz yine. Herkes birbirine tutacak. Bu şekilde. Evet. Ve çalışabilmem için ne yapıyorum? Hep basamakta olmam gerekiyor. Basamakta olmam gerekiyor. Şimdi basamağa geliyorum. Basamağım bu. Tamam. Evet. Döndürüyorum. Evet. Ne yapıyorum arkadaşlar? Üçüncü sıradayım. Araya bir beyaz aldım. Ve 3. Şimdi bunun karşısındaki basamağa gireceğim. Hangisi? Nasıl anlayabileceğim? Burada bakın 1, 2 ya. Gene 1, 2 ikinciye gireceğim. Şu ikinciye gireceğim. Evet. Girdim. Duruyor burada. Şimdi bu tarafını yapalım. 1, 2, 3. Aldık. Buradaki basamağa giriyorum. Şu basamağa. Girdim. Tamam. Çektim bakın. Sıra basamak oluşturmakta yine. Ama buradayken koyamam. Tamam mı? Yani basamaklar hep birbirinin üstüne gelecek. Böyle merdiven. İçinden geçiyorum. Pas geçiyorum. Evet. İçinden böyle bakın pas geçiyorum. Şu şekilde. Tekrar göstereyim böyle. İçinden geçiyorum. Evet. Bunu eğer bu olmasaydı bir tane boncuk alıp basamak yapacaktık, değil mi? Şimdi diyorum ki ben buradaki üçüncü boncuğu basamak olarak kullanıyorum. Giriyorum bakın şuradaki üçüncü boncuğa. 1, 2, 3. Tamam. Üçüncü boncuğa giriyorum. Evet. Girdim. Bu boncuğu almış oldum. Dönüyorum. Bunların içinden pas geçiyorum. Şimdi girdikten sonra pas geçiyorum. Evet. Ne yapacağım arkadaşlar? Buraya bir basamak koyacağım. Onu ekstradan alıyoruz şimdi bir tane. Evet. Gene bu üçünün içinden geçiyoruz. Evet. Şimdi yan duvarı yani buraya çıkabilmem için illaki basamakta olmam gerekiyor. Bunu unutmayalım. Evet. Basamakta olmam gerekiyor. Şu an basamaktayım. Evet. 4. sıradayım. Araya şimdi 4 tane kum koyacağız. 2. Evet, 4 tane koyuyoruz. Ve bakın karşıdaki basamaktan giriyorum böyle. Evet. Çektim, yukarı yerleştirdim. Hemen elimle misinaya hakim oldum. Şimdi tekrar 1, 2 ve 1. Ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar bu çıkmış olduğum basamağın yani şuradan çıktım ya. Bakın bu da burada. Yine buraya giriyorum. Şöyle düşünün.
Buralar önemli çünkü birbirlerini tutması gerekiyor. Eğer tutmazsa boşluk oluyor ve çok yani istenilen performans olmuyor. Evet, şimdi tekrar çekiyorum. Yerleşti bunlar. Sıra ne de? Basamak yapmakta. Evet, şimdi basamak yapacağız. Ne yapıyoruz basamak yaparken? Yine buraya geldikten sonra dördünün içinden pas geçeceğiz. Evet. Geçiyoruz. Şimdi bir tane daha boncuk alıyoruz. Neden? Buranın basamağını yapıyorum. Bakın buraya basamak yapıyorum şu kısma. Hepsi üst üste oturacak. Evet. Şimdi buradan buraya ve buraya geçtim. Bakın şu şekilde. Şimdi geldim. Sıra buradaki basamağı alacağım. Buradaki basamağı alacağım. Hangisi olacak acaba? Hangi boncuk olacak? Nasıl ayırt edeceğim? Bakın 1, 2, 3. Dördüncüsü ise dördüncüyü alacağım. Yani 1, 2, 3, 4. Dördüncü boncuğu alıyorum. Basamak olarak. Tekrar 1, 2, 3. Dördüncü boncuğa giriyorum. Girdim. Evet, şimdi dördüncü sıra buradaki dördü tuttu. Çeviriyorum. Bakın bunu tutmuyor. Tutmuyor değil mi? Şimdi tutturacağım ben onları tekrar. Buradaki sırayı da tutturacağım. Evet. Sonra da basamağa geleceğim. Geldim. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar yan duvarı koyacağız. Koyalım yan duvarımıza. Burası üçlü olacak şimdi. Evet. Şimdi deminki yaptığımız duvara giriyoruz. Değil mi? Pardon, basamağa. Evet. Bakın. Girdik. Önemli bunlar. Evet. Çekiyoruz. Mutlaka misinamıza hakim olalım. O çok önemli. Bir tane daha alıyoruz. 4. Evet. Şimdi gene buradaki basamağımıza giriyoruz. Evet. Sıra arkadaşlar tekrar basamak yapmakta. Ne yapacağız? Şimdi içinden pas geçiyoruz dördünün. Böyle. Bakın. Bakın içinden geçiyorum. Hiçbir şey almadan. Ve diyorum ki yine tek yaprak yapsaydım ben burada bir boncuk alacaktım. Evet, şimdi o boncuk burada ortak kullanacağım. Onu alıyorum. Tamam mı? Sonra dönüyorum ve bunların içinden de geçip buna bağlıyorum. Evet. Şimdi buraya basamağımızı koyacağım. Bakın. Şöyle buraya basamağımızı koyacağım. Koyuyorum. İçinden geçeceğim hepsinin. Şöyle. Geçiyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar basamağa geliyorum. Son sırayı yapabilmek için. Son sırayı yapabilmek için tekrar basamağa geliyorum. Bakın son sıra buydu. Değil mi? Aynı şekilde burayı da kapatacağız. Şimdi evet, son basamaktayız. Yani son duvarı öreceğiz. Evet. Şu bakın koydum. Çeviriyorum. Yine 4 tane ortaya. Ortaya 4. Altılı ya bu.
Evet. Şimdi yine basamaktan çıkıyorum. Evet. Şekil bu arkadaşlar. 2 yaprağımız bitmiş oluyor böyle. Ama aşağı inmem gerekiyor. Yeni bir yaprağa başlayabilmem için aşağı inmem gerekiyor. Nasıl iniyoruz? Evet. Yine hepsinin içinden pas geçiyorum bir kere. Evet. Çeviriyorum arkadaşlar. Bu basamağın içinden geçiyorum. Bakın. Böyle. Basamağın içinden geçiyorum. Ondan sonra alttaki sıradan geçiyorum. Komple hepsinin içinden. Komple. Şöyle. Evet, bir dakika, iyi bir atlamayayım da boncukları önemli. Evet. Şöyle 4, 1, 2, 3, 4, 5'in içinden geçiyorum. Sonra bakın bu arada var ya, yine bizim basamaklar, onun içinden geçiyorum. Evet, çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi bir alt, yani 3'ünün içinden geçiyorum. Pardon, 4'ünün. Şöyle bakın. Geçiyorum 4'ün içinden. Evet. Şimdi ne yapacağım? Geliyorum. Hemen altındaki basamağın içinden geçiyorum. Evet. Şimdi 3. 3'ünün içinden. Evet. Ve tekrar basamaktan. Hangi basamaktan? Şuradan. Bakın. Şöyle. Geçiyorum içinden. Çeviriyorum arkadaşlar. İkisinin içinden geçeceğim. Şu ikisinden şu şekilde geçiyorum. Ondan sonra en başa gelmiş oluyorum. Şuraya. Buraya gelmiş oluyorum. Buradan yine diğer yaprakları aynı şekilde devam ederek yapacağız. 6 yaprak yapıp 7. yaprakta birleştireceğiz. Şimdi 7. yaprağa kadar ben yapıyorum. Tabi bu ipim yetmeyecek. Ama öbür ucumu ben ne yapmıştım? Misinada bırakmıştım. Yani kesmemiştim. Şimdi onu biraz keseyim arkadaşlar. Ve oradan devam edeyim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet. Buradan. Evet. Buradan. Bunu şu sıradan, yani bu burada kalacak. Ben bunu buradan devam edeceğim. Evet. Şimdi gene aynı şekilde bunu ortak kullanacağım. İlk yaprağımızı yapar gibi arkadaşlar. Yine 3 tane kum boncuğu alıyorum. Bir de bu diyorum. Yani şu ortak olan, onu da alıyorum. 4 tane boncuğumuz oldu. Bunu çekiyorum. Yerleştirdim. Hemen misinamıza hakim oluyoruz. 2 tane kum boncuk alıyoruz. Arada bir tanesini, yani şunu arkadaşlar atlıyoruz. Buna giriyoruz. Değil mi? Demin 2. yaprakta yapmış olduğumuz gibi. Evet. Böyle. Burası önemli diye tekrar gösteriyorum. Tekrar 2 alıyorum. Burada hangisine gireceğiz arkadaşlar basamak olarak? İlkine. İlkine. Yani şuradaki basamağın ilkine giriyoruz. Evet. Şöyle yerleştirdik. Şimdi basamak yapma sırası. Bir kere ikisinin içinden komple geçiyoruz. Geçtik. Evet. Sonra bir tane alıyoruz. Bu buranın basamağı. Bu tarafın basamağı aldık. Evet, yerleştirdik. Eğer bu yaprak olmasaydı arkadaşlar ne yapacaktık? Bir kum alacaktık değil mi? Yine buradaki yandaki kumun ikinci kumu, yani ikinci basamağı, bu yaprağın ikinci basamağını ortak olarak kullanıyoruz. Aldık biz bunu. Diyoruz ki dışarıdan aldık. Çeviriyorum. Tabii ne yapacağım? Buna bağlamayı unutmayacağım. İlla buna da bağlayacağız arkadaşlar.
İlla birbirini tutacak. Evet. Tekrar basamağa geçiyorum. Evet. Ve bakın bu şekilde. Şimdi sıramı yapıyorum. Bakın bir, yani duvarı koyacağım. Üçte ya. Gene araya bir krem aldım. Bakın ikinciye giriyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Yerleştirdim. Sıra nerede? Buradaki duvarımda. Evet. Bir, iki, evet. Buradaki duvarımda arkadaşlar. Şimdi basamak şuydu. Değil mi? Basamak buydu. Bakın şöyle. Evet. Basamaktan geçtim. Şimdi sıra ne de? Basamak yapmakta. Bir tane daha basamak yapalım. Eğer yine aynı şeyi söylüyorum. Biz tek yaprak yapıyor olsaydık burada bir boncuk alacaktık. Ama diyoruz ki buranın yan duvarını kullanacağız. Şimdi üçüncü boncuğumuzu alıyoruz. Yan duvardaki üçüncü boncuğumuzu alıyoruz. Evet. Buradan da tekrar içinden pas geçiyoruz. Şimdi buradaki basamağımızı yapacağız. Evet, aldık. Üçünün içinden geçiyoruz. Üçünün içinden, bakın şöyle çeviriyorum tekrar. Üçünün içinden geçiyoruz. Buraya basamağımızı yerleştiriyoruz. Evet, ama buradayken çalışamıyoruz değil mi? Her zaman basamakta olmam gerekiyor. Evet, şimdi basamağa geldim. Evet, şimdi ara duvarı koyacağım arkadaşlar. Tekrar bir tane alıyorum. Evet, iki tane de araya farklı kum koyuyoruz. Şimdi giriyorum buradan. Bakın basamağıma girdim. Evet, geldim. Şimdi bakın hemen ipime ya da misinama hakim oluyorum. Evet, bir, iki. Ben böyle söylüyorum ki arkadaşlar aklınızda kalsın diye sürekli. Çünkü misinaya dolanıyor arkadaşlarım ve işin içinden sonra çıkamıyorlar. Evet, sonra geldim buradan, bakın basamağıma giriyorum. Girdim. Çekiyorum. Çekiyorum arkadaşlar, yerleştireceğim. Evet. Şimdi basamakta sıra. Sıra basamakta. Evet. Burada bakın kaçıncı basamağı yapıyorum? 1, 2, 3, 4. basamağı yapıyorum. Evet. Alıyorum bir tane. Alamadım bir türlü. Evet. Geldim. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi gene buraya geldim de hani sanki yine dışarıdan alacakmışım gibi, ama yan duvardaki basamağı alıyorum. Aldım bu boncuğu diyelim ki misinaya. Aynı zamanda da ne yapmam gerekiyor? Buradan 4'ünden geçmem gerekiyor değil mi? Hani dışarıdan almış gibi düşünün. Evet. Şimdi basamağa gelip duvarı yerleştirmem lazım arkadaşlar. Evet, şimdi koyuyoruz. 1, 2, 3 ve bu. Koyuyorum bunu buraya. Bakın yine basamağımıza yerleştirdim. Çekiyorum. Evet. Hemen hakim olduk. Evet. Tekrar bu. Evet. Şunu koyuyorum. Heh. Bu şekilde. Şimdi sıra basamak yapmakta. Hepsini birden pas geçiyoruz. Evet. Kaçıncı basamağı yapacağız? Buradan da bakabilirsin. 1, 2, 3, 4. Demek ki 5.'yi yapacağız. Buradaki basamakları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5.'yi alıyoruz arkadaşlar.
Bunu ortak basamağımız koyuyoruz. Nereden geçeceğiz yine? Beşinin içinden. Şuradan beşinin içinden geçiyorum. Evet. Şimdi buradaki yani bu taraftaki basamağı yapacağım. Evet. Aldım boncuğumu. Boncuğumu aldım. Şimdi bu hepsinden pas geçiyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi ne yapacağım? İlla ki basamakta olmam gerekiyor. Unutmayın. Hep basamakta olmanız gerekiyor. Evet. Acaba buradan tutuyor mu? Evet tutuyor. Bakıyorum. Bir önce geçmişim onu. Hani şaşırırsam acaba bunu tutturmuş muydum diye kontrolümüzü sık sık yapalım. Sonra son sıradayım. Son sıradayım arkadaşlar. 4 bir tane de bu. Evet 5. Bu. Evet. Koydum. Hemen hakimiyeti sağlayalım. Evet. Şimdi geçiyoruz. Gene basamaktan geçtik. Şimdi ne yapacağız? Aşağı ineceğiz ki dördüncü yaprağımızı yapalım. Aşağı inelim ki dördüncü yaprağımızı yapalım. Dönüyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Hepsinin içinden bir kere geçtim. Bir. Geçtim. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Basamaktan geçiyorum. İlk basamaktan. Tamam. Sonra döndürüyorum. İkinci sıranın hepsinin birden içinden geçiyorum. Tamam. Bak sonra ne yapıyorum? Bunu ikinci basamağın içinden geçiyorum. İkinci basamağın. Evet. Sonra bakın bir alttaki sıraya giriyorum tekrar. Dördünün birden, beşinin birden pardon içinden geçtim. Ve yine basamağın içinden geçiyorum. Şu. Geçiyorum. Evet çevirdim. Şimdi üçlü grubun içinden bundan geçiyorum. Evet. Sonra buradan 2'den geçtim. Evet. Şimdi ikili gruptan geçiyorum. Ve biri geliyorum. Evet. Bu şekilde 6 yaprak yapalım. Birleştirmeyi tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar, şimdi 6 yaprağımı tamamladım. 7. yaprakta birleştirme işini yapacağım. Bakın şu şekilde. Evet. Şimdi hani ortaklarımız vardı ya, burada şimdi artık 2 ortağımız var. Yani yan basamakları hep bir buradan bir buradan yapacağım. Sadece ara boşlukları dolduracağım. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane alıyorum. Çünkü 4'e tamamlayacağız ya. Bir bu çıktım. Bir de bu. 2. Bakın. Şimdi bir de bu. 3. Değil mi? Bu şekilde dörtlü bir şey oluştu. İlk başta nasıl yapıyorsak onun gibi. Dörtlü. Şimdi ne yapıyoruz sonra? 2 koyuyorduk. 2'yi alıyorduk ve ilkinden giriyorduk. Yine ilk basamaktan giriyoruz. Evet. Sonra arka tarafının ikisini yapıyoruz. 1 2 şuradan geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra basamakta. Basamak yapacağız. Geçiyoruz. Ne yapıyoruz? İkinciyi alıyoruz buradaki.
Bakın bu duvardaki ikinciyi alıyorum. Sonra yine bu iki vardı ya, onun içinden pas geçiyorum. Ve basamağımı koyacağım. Nereden? Bu duvardaki ortak basamağı alıyorum. Şuradaki ortak ikinci boncuğu alıyorum. Evet. Ve yine ikisinin içinden geçiyorum. Şu. Aman diyeyim. Bunlara dikkat misin olarak. Evet. 2. Şimdi nerede olmam gerekiyor arkadaşlar? Nerede olmam gerekiyor? Basamakta olmam gerekiyor, değil mi? Basamakta olmam gerekiyor. Şimdi basamaktayım. İkinci basamakta. Üçüncü sıradayım. İkinci basamakta ama üçüncü sıradayım. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Bir beyaz ve bir yeşilimizi aldıktan sonra yine ikinciye giriyoruz. Bakın. Böyle. Girdik. Evet. Girdik. Şimdi iç bölümü yapacağım. İç bölümü. 1 2 ve 3. Bunu da yine nereden geçiyorum? İkinciden geçiyorum. Değil mi? Evet. Bakın. Geçtik. Sıra nerede? Basamakları eklemek. Sıra basamakları eklemek. Evet. Bir sınav kısaldı arkadaşlar. Biraz. Evet. Evet. Şimdi pas geçiyoruz, değil mi? Bundan. Üçüncüyü pas geçiyoruz. Ve üçüncü boncuğu alacağız. Bakın. 1, 2, 3. Şu. Şu. Üçüncü boncuğu alacağız. Evet. Aldık. Şimdi içindeki bu 3 taneden pas geçiyoruz. Ve şuradaki bakın gene 1, 2, 3'e giriyoruz. Şu. 3. Evet. Evet arkadaşlar. Oradaki 3'e giriyoruz. Buradan yine geçeceğiz, değil mi? Basamakta olmam gerekiyor. Tekrar. 1, 2, 3. Evet. Üçüncü basamakta dördüncü sırayı yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü basamakta dördüncü sıra. Yani 4 boncuklu sıra. Onu demek istiyorum. Böyle. Evet. Girdim. Evet. Bakın. Şimdi gene 3 evet. Şimdi evet arkadaşlar. Bunu geçtim. Bakın. Şimdi basamakta sıra, değil mi? Basamakları ilave edeceğiz. Evet. Geçiyoruz. Basamağı ilave edeceğiz. Bunun kaçıncı boncuk olacak? Dördüncü. 1, 2, 3. Dördüncü boncuğumuz bu. Evet. Bunu tuttu. Şimdi bu tarafında tutması gerekiyor. Tekrar 1, 2, 3, dördüncü boncuk. Evet arkadaşlar. Buradan da yine içeridekini de tutmak durumunda. Şöyle 1, 2, 3. Evet. 4. Aman takılmasın bir sinalar. Evet. Şimdi dördüncüdeyim. Evet arkadaşlar. Şu. Evet son değil. Sondan bir önceki sıra. Şimdi buraya
Evet, 3 tane beyaz. 3. Sinem çok azaldı. Evet, buradan şöyle. Şimdi iç bölümünü yapacağım. İç bölümünü yapıyorum. Evet arkadaşlar, yine 4. basamaktan girdim. Evet. Şimdi basamakta sıra. Basamak yapacağım. Bakın. Evet. Basamak yapmam için ne yapıyorum? Yine bunların içinden geçiyorum. Evet. Evet. Geçtik. 5.'yi arkadaşlar alıyoruz. Bakın şu. Girdik. Çekiyorum. Evet. Şunu. Pardon. Evet. Tekrar buradan geçmem gerekiyor. Evet. Ve basamaktan geçiyorum. Artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Evet. Bakıyorum, burası da tutmuyor. Bunu da tuttuk. Evet. Ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi son sırayı koyuyorum. Evet, son sırayı koyuyorum. Evet, bakın. Evet. Bunu da buraya geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kubbemiz bitmiş oldu arkadaşlar. Sonra bunu bir şekilde yine işinden inerek öbür misinanın yanına getireceğim. Öbür misinanın yanına getireceğim ve bağlayıp yakacağım. Şöyle yapayım. Evet. Yine buradan geçeceğim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın 2 tane oldu. İsterseniz bunları yine dediğim gibi böyle birleştirebilirsiniz. Kolye ucu yapabilirsiniz. Bunları kapamalarda kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Bunları yan yana getirip yakacağız arkadaşlar. Bu alttakini yukarı çıkarabilirsiniz. Eğer üstteki azsa. Evet. Şunu. Nerede? Burada. Evet. Şöyle yukarı getirelim. Nasıl? Yine içinden bakın yukarı. Bu buradan. Evet. Burası biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Onun için içindeki basamağı kullanabiliriz. Şunları şu şekilde. Nasıl olsa birbirini tutuyor ya artık. Evet.
Şimdi ama buradayken onu yapmayalım en azından. Evet. Şöyle. Biraz da. Evet. Sinayla çalışmanın böyle zorlukları var. Evet. Çıkıyor çünkü sık sık. Evet. Evet. Ne yapacağım? Şimdi bunun içinden de geçeceğim. Evet. İkisini yan yana getireceğim arkadaşlar. Bunu da buraya. Evet. İki ucu yan yana getireceğim. Evet. Bunları bağlayacağım. Ama tabii ikisinin de duvarda olmasına dikkat edin. Bu şu anda bu duvarda da bu duvarda değil. Onu da duvara sokayım ben. Bir şekilde. Evet. Şöyle bir önce geçeyim buradan. Evet. Sonra buradan içeri tekrar gireyim. Evet. Girdik. Evet arkadaşlar. Şimdi artık burada rahatlıkla bunu bağlayabiliriz. Misina düğümü yapalım. 1 2 çeviriyoruz. Sıkıcana buraya çekiyoruz. Evet. Bir tane de üstüne düğüm atıyoruz. Bu şekilde. Bunu sıktıktan sonra keseceğiz. Evet. Ve dikkatli bir şekilde yakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şimdi bitti. Evet, bu şekilde 2 tane kubbemiz oldu. Şimdi size örnek göstereceğim. Daha ben nerelerde kullanmışım bunu. Mesela bakın, burada Picasso'nun bir eserini yapmıştım ben. Orada bakın şunları süs olarak kullandım. Görüyor musunuz bunları? Siz de böyle bir şeylerde kullanabilirsiniz. Yine arkadaki kapaması, bakın. Ne? Evet. Daha sonra arkadaşlar bu damla kapamayı göstereceğim size. Nazo örgüde damla kapama. Evet. Bakın yine böyle, bakın püskülde, hapishane işinde püskülde kullandım. Bunu dibinden çıkarttım. Böyle boncukları içinden çıkartıp bükerek böyle püskül yaptım. Bakın. Şu şekilde. Sonra demin size gösteriyordum ya, böyle hani şunları bu şekilde kapatabilirsiniz diye. Bakın o parçayı ben burada kullandım. Böyle yaptım. Şu. Görüyor musunuz? Şunu. Bu kaçlıymış? 7'li sanırsam. Yani 7 sırada bitirmişim. 2, 4, 6, 7 sırada bitirmişim arkadaşlar. Ve bitim yerlerinde kristallerle. Bakın sizlerden daha da değişik fikirler çıkacaktır. Bunu tek başına da bu şekilde kolye olarak kullanabilirsiniz. Yani boynunuzda. Yine burada da kubbe biçiminde. Bakın. Ama püskülüne bakar mısınız? Zaten bunun püskülü de ayrı bir şey. Dizilişi falan çok farklı. Evet. Sonuna kadar izleyenler zaten bunları yani soracaklar mutlaka nasıl yapılıyor diye. Evet. Sonra bakın bu. Evet, bu da benim
4 yılında yapmış olduğum bir yumurta ve nazo örgünün ilk zamanlarında yapmıştım ben bunu. Üstünü kapladım. Bu da yine kubbenin biraz daha lale biçimi verilmişi. Hani biraz daha acemiceydi belki de. Evet. Ama çok sevdiğim eserlerimden biri. Evet. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur size. Daha başka yaptığım olursa yine arada size, ya da vardı tam şu anda bir arkadaşıma vermiştim. O da getirmedi bana. Onlar geldiğinde de size zaman zaman kubbeyle yapmış olduğum tasarımları paylaşacağım. Evet. Kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.